Kısa bir süre önce 60. yaş gününü kutlayan Monaco Prensesi Stéphanie'nin talihsiz hayat hikayesini anlatan bir video yapmıştım. Oldukça ilgi gören ve beğenilen bu video için her şeyden evvel izleyicilerime teşekkür ederim. Video ile ilgili yapılan yorumlarda Stéphanie'nin ablası Prenses Caroline'in hayatını da anlatan bir video yapmamı isteyenler vardı. Bu istekleri geri çevirmeyerek bu videoyu yapmaya karar verdim. Umarım diğer video gibi bu da ilginizi çeker ve beğeninizi kazanır. Ne zaman prenses kelimesini duysak, balolarda dans eden ve hayatının en güzel zamanlarını muhteşem saraylarda geçiren parıltılı elbiseli güzel bir kız hayal ederiz. Ne yazık ki Monaco Prensesi Caroline için durum böyle değildi. Prenses Caroline genellikle zarafeti, dayanıklılığı ve adanmışlığıyla tanınan bir kraliyet figürü oldu. Göz alıcı Hollywood yıldızı Grace Kelly ve Monaco Prensi Rainier'in çocuğu olarak dünyaya gelen Prenses Caroline'in hayatı en başından beri bir peri masalı gibi görünüyordu. Ancak ışıltılı sarayların, prestijli ünvanların ve sonsuz zenginliğin ardında hayatı hiç de kolay geçmedi. Prenses Caroline'in hayatıyla ilgili üzücü ve trajik detayları gelin birlikte keşfedelim ve kraliyet ünvanının ardındaki gerçek kişiliğini ortaya çıkaralım. Kısaca Prenses Caroline olarak anılan ama gerçek adı ve ünvanları Caroline Louise Marguerite, Monaco Prensesi, Hannover Prensesi, Braunschweig ve Lüneburg Düşesi, Büyük Britanya ve İrlanda Kraliyet Prensesi olan Caroline, 23 Ocak 1957'de dünyanın en göz alıcı ailelerinden birinde dünyaya geldi. Caroline'in doğumu sadece Monaco'da değil, böylesine ünlü bir çiftin çocuğunun hayatını takip etmeye hevesli olan küresel medyada da büyük bir ilgiyle karşılandı. Prens Rainier'in Monaco sarayında büyüyen Caroline'in çocukluğu aslında lüks içinde geçti. Buna rağmen hayatı bir peri masalı değildi. Caroline'in kraliyet görevleriyle yakından ilgilenen annesi Grace Kelly ile mesafeli bir ilişkisi vardı. Caroline'in çocukluk ve ergenlik döneminin büyük bir kısmı dadısı Maureen Wood'un gözetimi ve denetimi altında geçti. Caroline ilk yıllarında öncelikli bağının ana babasından çok dadısı Maureen Wood ile olduğunu sık sık dile getirmiştir. Anne ve babasıyla 14 yaşına kadar aynı sofrayı bile paylaşmamıştı. Prenses Caroline'in kendinden küçük iki kardeşi daha oldu. 1958 doğumlu erkek kardeşi Prens Albert ve 1965 doğumlu kız kardeşi Prenses Stéphanie. Kardeşi Albert ile aralarındaki bağ dadılarıyla olan ortak ilişkileri tarafından da önemli ölçüde şekillendirildi. Stéphanie'nin doğumuyla birlikte Caroline ilginin sık sık ailenin en küçük üyesine kaydığını fark etti. Bu da annesiyle yakın bir ilişki kurma şansını daha da kısıtlıyordu. Eğitimine annesi tarafından belirlenen yüksek beklentiler ve katı standartlar damgasını vurdu. Grace Kelly, akademik başarının yanı sıra kayak ve yüzme gibi aktivitelerde de başarının önemini vurguluyordu. Derslerinde başarılı olan Caroline, 1974 yılında Fransız lise diplomasını onur derecesiyle aldı. Eğitimine İngiltere'de prestijli bir yatılı okul olan St. Mary's School'da devam etti ve burada akademik becerilerini daha da geliştirdi. St. Mary's'ten sonra Caroline'in bilgiye olan açlığı onu Fransa'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan ve genellikle Sciences Po olarak bilinen Institut d'études politiques de Paris'de okumaya yöneltti. Daha sonra Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'ne devam etti ve burada psikoloji ve biyoloji yan dalları ile felsefe diplomasını aldı. Sürekli halkın ve
medyanın göz önünde yaşamak Caroline için stres durumu yaratıyordu. Medya eğitiminden kıyafet seçimlerine kadar her hareketini mercek altına alıyordu. Hatta basın zaman zaman onu göz kamaştırıcı annesiyle olumsuz bir şekilde kıyaslayarak oldukça sert davrandı. Prenses Caroline'in ilk evliliği kendisinden 17 yaş büyük Fransız bankacı ve playboy Philippe Junot ile oldu. 19 Nisan 1940'da Paris'te doğan Philippe Junot, varlıklı bir aileden geliyordu ve bankacılık sektöründe kendine önemli bir yer edinmişti. Cazibesi ve yakışıklılığıyla tanınan Junot, Avrupa'nın yüksek sosyete çevrelerinin müdavimlerinden biriydi. Sık sık göz alıcı partilerde ve özel etkinliklerde görülürdü. Bir kadın avcısı olarak ismi gazete manşetlerinden inmiyordu. Ancak Playboy imajına rağmen genç Prenses Caroline'in kalbini fethetmeyi başardı. 1970'lerin sonunda tanışan Caroline ve Junot'un kasırga gibi esen romantizmi kısa sürede medyada sansasyon yarattı. Çift 28 Haziran 1978'de Monaco'daki Aziz Nicolas Katedrali'nde düzenlenen gösterişli bir törenle dünya evine girdi. Düğün çok sayıda devlet adamı ve ünlünün de katıldığı büyük bir olaydı. Caroline'in annesi Prenses Grace Kelly, Junot'un kızı için doğru bir eş olmadığını düşünerek bu evlilikten endişe duyuyordu. Evlilik zaten başından itibaren zorluluklarla karşılaştı. Henüz oldukça genç ve etkilenmeye açık olan 21 yaşındaki Caroline, kendisini çok farklı bir yaşam tarzına sahip bir adamla evliliğin içinde buldu. Philippe'in jet sosyete gezileri ve Caroline'in kraliyet sorumlulukları bu farklı dünyaların çatışmasına yol açtı. Kamuoyunun baskısı ilişkilerini daha da zorlaştırdı. Evliliği yürütme çabalarına rağmen kısa bir süre sonra uyumlu olmadıkları anlaşıldı. Philippe'in sadakatsizlik söylentileri de dahil olmak üzere playboy yaşam tarzına devam etmesi aralarındaki uçurumu daha da derinleştirdi ve 1980 yılına gelindiğinde düğünlerinden sadece 2 yıl sonra Caroline ile Philippe ayrılmaya karar verdiler. Boşanmaları o yılın sonlarına doğru tamamlandı ve peri masalı gibi başlayan birlikteliğin sonu geldi. O dönemin gazeteleri Philippe'in Caroline ile evliyken bile sık sık başka kadınlarla birlikte görüldüğünü öne sürüyordu. Bu sadece prensesi incitmekle kalmadı, aynı zamanda kraliyet ailesi için de kamuoyu önünde büyük bir utanç yarattı. Genellikle Philippe'in patavatsızlıklarını vurgulayan medya, çiftin sorunlu evliliğiyle ilgili yayınlarında oldukça acımasızdı. Hollywood'un sevilen aktrislerinden biri olan Grace Kelly, bir peri masalından fırlamış gibi görünen bir yaşam sürdü. 1929'da Philadelphia'da doğan Grace, rol aldığı Arka Pencere gibi ikonik filmlerde güzelliği ve yeteneğiyle seyircileri büyüledi. 1956 yılında Monaco Prensi Rainier ile tüm dünyanın ilgisini çeken gösterişli bir törenle evlendi. Monaco Prensesi olarak kraliyet görevlerini zarafetle yerine getiren Grace, hem Monaco'da hem de dünya çapında sevilen bir figür haline geldi. Ancak 13 Eylül 1982'de Grace Kelly'nin hayatı bir trafik kazasında son bulduğunda büyük bir trajedi yaşandı. Kaza, Grace kızı Prenses Stephanie ile Monaco dağlarında araba kullanırken meydana geldi. Arabaları yoldan çıktı ve dik bir yamaçtan aşağı yuvarlandı. Ağır yaralanan Grace, doktorların tüm çabalarına rağmen ertesi gün 52 yaşında hayata veda etti. Grace Kelly'nin trajik ölüm haberi tüm dünyada şok dalgaları yarattı. Hayranları ve sevenleri yasa boğuldu. Annesinin kaybı Prenses Caroline için özellikle yıkıcı oldu. Aralarındaki mesafeli ilişkiye rağmen Caroline her zaman annesine hayranlık duymuş ve onu örnek almıştı.
Grace'in ölümü Caroline'in hayatında derin bir boşluk bıraktı ve annesinin ani kaybını kabullenmekte oldukça zorlandı. O sırada henüz 25 yaşında olan Caroline, ailesi için bir dayanak olarak yeni bir role itildi. Babası Prens Renier ve küçük kardeşlerine destek olma konusunda ek sorumluluklar üstlendi. Caroline, üzüntüsüne rağmen soğukkanlılığını ve ağırbaşlılığını koruyarak ailesine bu zor günlerde rehberlik etti. Grace Kelly'nin trajik ölümünün Prenses Caroline üzerinde kalıcı bir etkisi oldu ve onu tüm hayatı boyunca şekillendirdi. Annesi Prenses Grace'in vefatından sonra Prenses Caroline'in Monaco kraliyet ailesindeki rolü daha belirgin hale gelmeye başladı. Babasının sağlık durumunun kötüye gitmesiyle birlikte küçük kardeşi Prens Albert ülkenin yönetimini devraldı. Albert o sırada evli olmadığı ve çocuğu da bulunmadığı için babaları Prens Renier Monaco Anayasasını değiştirdi. Bu değişiklik Albert'in kardeşlerine yasal bir veliaht olmadığı takdirde tahta geçme hakkını verdi. Böylece Caroline tahtın bir sonraki sıradaki varisi oldu ve ulusun lideri gibi bir konuma geldi. Caroline'in konumundaki bu değişiklik Albert 2011 yılında Charlene Whitlock ile evlenene kadar sürdü. Albert evlendiğinde Caroline'in taht sırasındaki yerini Charlene aldı. Bu değişiklik Caroline için muhtemelen zordu çünkü artık kraliyet ailesinin bir etkili parçası olamayacağı anlamına geliyordu. Monaco'nun First Lady'si olarak Caroline, ülkenin faaliyetlerine derinlemesine dahil olmuş ve Prens Albert'in liderliğine yardımcı olmak için birçok sorumluluk üstlenmişti. Ancak Charlene First Lady olduğunda Caroline'in bu alandaki rolüne artık aynı şekilde ihtiyaç duyulmuyordu. Bu değişiklik muhtemelen Caroline'in önemli rolünün elinden alındığını hissetmesine neden oldu ve Caroline ile Charlene arasında bir soğukluk yarattı. Charlene 2011 yılında ciddi bir şekilde hastalandığında saray sözcüsü memleketi Güney Afrika'yı ziyaret ettiği sırada Charlene'in sağlığının tehlikeye girdiğini ve birçok sağlık komplikasyonuyla karşılaştıktan sonra iyileşmek için bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğünü açıkladı. Charlie'nin yokluğunda Caroline tıpkı annesinin vefatından sonra yaptığı gibi Monaco'nun First Lady'si rolünü yerine getirmek üzere tekrardan devreye girdi. Prenses Caroline'in ikinci kocası İtalyan bir iş adamı ve tanınmış Casiraghi ailesinin bir üyesi olan Stefano Casiraghi'ydi. 8 Eylül 1960 tarihinde İtalya'nın Milano kentinde doğan Stefano, çekici kişiliği ve Caroline'i kendisine hayran bırakan macera tutkusuyla tanınıyordu. Caroline ve Stefano 1982 yılında Monte Carlo'daki bir sosyal etkinlikte tanıştılar ve aşkları hızla filizlendi. Aralarında derin bir bağ oluştu ve 29 Aralık 1983'te Monaco Prenslik Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle evlendiler. Düğüne dünyanın dört bir yanından kraliyet mensupları ve ileri gelenler katıldı. Caroline ve Stefano'nun Andrea, Charlotte ve Pierre adında 3 çocukları oldu. Mutlu bir aile hayatları vardı. Birlikte tatillerin ve boş zamanların tadını çıkarıyorlardı. Stefano sadık bir baba ve kocaydı. Sık sık çocuklarının üzerine titrerken ve Caroline'e çeşitli kraliyet etkinliklerinde eşlik ederken görülüyordu. Ancak 3 Ekim 1990'da Stefano Casiraghi, Monaco açıklarında bir tekne kazasında hayatını kaybettiğinde bir trajedi yaşandı. Casiraghi 1990 Dünya Offshore Powerboat Şampiyonası'na katılıyordu ve teknesi yarış sırasında kontrolden çıkarak alabora oldu. Caroline kaza sırasında Paris'teydi ve haberi duyar duymaz ailesinin yanında olmak için hemen Monaco'ya döndü. Stefano'nun kaybı Caroline için derin bir darbe olmuştu. Artık
çocuklarını yalnız bir anne olarak yetiştirmek gibi ürkütücü bir görevle karşı karşıyaydı. Stefano'nun ölümünün ardından Caroline kendisi ve çocukları için bir teselli ve mahremiyet arayışıyla Monaco'dan Fransa'da gözlerden uzak bir köye taşınmak gibi zor bir karar aldı. Kocasını kaybetmenin verdiği büyük acıya rağmen Caroline ailesi için güçlü kalmaya devam etti. Evliliklerinin trajik sonuna rağmen Caroline, Stefano ile geçirdiği zamanın anılarına ve paylaştıkları sevgiye değer veriyordu. İlişkileri neşe ve mutlulukla doluydu ve birliktelikleri kısa sürmüş olsa da bağları kopamazdı. Prenses Caroline 1996 yılında alopezi adı verilen bir rahatsızlık nedeniyle saç dökülmesi yaşamaya başladığında zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı. Bu durum onun saçlarını kaybetmesine neden oldu. Saçlarının döküldüğüne dair haberler medyada bir sürü spekülasyona ve dedikoduya yol açmış. Pek çok kişi buna neyin sebep olabileceğini merak etmiş. Bazıları Caroline'in alopezi hastalığının 6 yıl önce kocası Stefano Casiraghi'nin trajik ölümüyle ilgili olabileceğini ileri sürmüştü. Ancak biyografi yazarı Parker Kelly, Caroline'in saç dökülmesi başlamadan önce de kişisel çalkantılar yaşadığını öne sürdü. Ortalıkta dolaşan söylentilere rağmen kraliyet ailesi Caroline'in saç dökülmesinin ciddi bir sağlık sorununa işaret ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Prens Albert 1995 yılında People dergisine verdiği bir röportajda Caroline'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve saç dökülmesinin önemli bir sağlık krizinden ziyade dermatolojik bir sorundan kaynaklandığını söyleyerek kamuoyuna güvence verdi. Alopezi ile mücadelesi boyunca da Caroline içinde bulunduğu durumunun kendisini engellemesine izin vermeyip zarif ve dengeli bir şekilde kamusal görevlerini yerine getirmeye devam etti. Zorluklar karşısında güç ve dayanıklılık gösterdi. Caroline'in alopezi süreci hiç de kolay değildi. Ancak o cesaret ve kararlılıkla hastalığıyla yüzleşti. Karşılaştığı zorluklara rağmen kraliyet ailesinin bir üyesi ve kamuya mal olmuş bir şahsiyet olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam etti. Böylesine kişisel bir mücadeleyi asaletle ele alabilmesi bence onun karakterinin ve gücünün bir kanıtıdır. Caroline'in 3. kocası olan Hannover Prensi Ernst August, davranışları sık sık manşetlere taşınan tartışmalı bir figürdü. 1954 yılında Alman Hannover kraliyet ailesine mensup olarak doğdu. Prenses Caroline ile 1999'da yaptığı evlilik onu spot ışıklarının altına taşıdı. Ancak olumlu nedenlerle değil. Ernst August'un şiddet içeren davranışları kamuoyunda endişe konusu oldu. Olayların medyaya yansımasıyla ilişkilerindeki gerginliğe dikkat çekildi. 20 Temmuz 1999'da Alexandra adında bir kızları dünyaya geldi. Caroline, kocasının genellikle aşırı içki içmesiyle bağlantılı olan sorunlu davranışları nedeniyle türlü zorluklarla karşılaştı. 2000'li yılların başında yaşanan rahatsız edici bir olayda Prens Ernst August, Expo 2000 fuarında Türkiye standının duvarına işerken kameralara yakalanmış ve Türkiye ile diplomatik gerginliklere neden olmuştu. Ernst August'un davranışlarının zaman içinde kötüleşmesiyle ve şiddet olaylarını da içeren eylemleri nedeniyle evlilikleri daha da zorlaştı. Caroline kendini tedirgin edici olayların ortasında buluverdi. Kocasının eylemlerinin ilişkileri ve kişisel huzuru üzerindeki etkisiyle boğuşuyordu. Aralarındaki sorunları bertaraf etme girişimlerine rağmen evlilikleri 2009 yılında evlerin ayrılmasıyla sonuçlandı. Boşanma konusunda çeşitli kaynaklar farklı bilgiler içermekte. Bazıları sadece ayrı yaşamaya başladıklarını, bazıları da resmen boşandıklarını iddia ediyor.
Sonuç ne olursa olsun ayrılık kararının detayları gizli kalırken Caroline'in hayatındaki çalkantılı bir bölümün sona erdiğine de işaret ediyor. Evliliklerinin sona ermesi Caroline için hem bir rahatlama hem de üzüntü getirmişti. Ernst August ile olan ilişkisinin çalkantılarından kurtulurken bir yandan hayatını yeniden inşa etmenin ve bekar bir anne olarak yoluna devam etmenin zorluklarıyla da yüzleşti. Yaşadığı zorluklara rağmen Caroline, Monaco kraliyet ailesinin bir üyesi olarak görev ve sorumluluklarına odaklanarak direncini korudu. Kamu görevlerini yerine getirmeye devam etti. Kişisel sıkıntılar karşısında soğukkanlılığını korudu. Ayrılmalarını takip eden yıllarda Caroline çocuklarına odaklandı ve enerjisini hayır işlerine kanalize etti. Bu süreçteki direnci ve kararlılığı zorlukların üstesinden gelme konusundaki gücünü göstererek birçok kişiye ilham kaynağı olmuştu. Prenses Caroline ünlü moda ikonu Karl Lagerfeld ile yakın bir dostluğu paylaştı. Lagerfeld, prestijli bir moda markası olan Chanel'in yaratıcı direktörü olarak yaptığı çalışmalarla ünlüydü. Dostlukları moda dünyasındaki ilk işbirliklerinden başlayarak yıllar içinde gelişti. Lagerfeld'in tasarım konusundaki keskin zekası ve Caroline'in doğuştan gelen stil anlayışı mükemmel bir ekip oluşturdu. Birlikte Caroline'in zarif ve sofistike tarzını yansıtan çarpıcı elbiseler ve kıyafetler yarattılar. Yaratıcı ortaklıkları Monte Carlo'daki Société de Bains de Mer'in 150. yıl dönümünü kutlayan prestijli bir etkinlik olan 2013 Gül Balosu'nda zirveye ulaştı. Profesyonel çabalarının ötesinde Lagerfeld ve Caroline moda dünyasının dışında da birlikte vakit geçirmekten keyif alıyordu. Birlikte yemek yiyorlar, etkinliklere katılıyorlar ve birbirlerinin arkadaşlığına değer veriyorlardı. Dostlukları karşılıklı hayranlık ve güven üzerine kuruluydu. Lagerfeld sık sık Caroline'in zarafetine ve zekasına olan düşkünlüğünü dile getirirdi. Lagerfeld vefat ettiğinde Caroline derin bir yas tuttu. Prenses Caroline'in Lagerfeld ile olan dostluğu iki birey arasındaki bir bağdan çok daha fazlasıydı. Farklı geçmişlerine ve toplum içindeki rollerine rağmen yaratıcılık ve güzelliğe duydukları tutkuda ortak bir zemin bulmuşlardı. Onların dostluğu gerçek bağlantıların nasıl sınırları aştığını ve hayatımızı beklenmedik şekillerde zenginleştirdiğini gösteriyor. Lagerfeld'in mirası yalnızca modaya yaptığı çığır açan katkılarla değil, aynı zamanda Prenses Caroline ile paylaştığı kalıcı bağla da yaşamaya devam ediyor. Çok sevdiği babası Prens Rainier'in vefatının ardından Prenses Caroline hayatında çok önemli bir an yaşadı. Monaco kraliyet ailesine geri dönerek daha büyük bir sorumluluk ve liderlik rolüne adım attı. Bu geçiş büyük zorlukları da beraberinde getirdi ancak Caroline bunlarla da kararlılıkla yüzleşti. Babasının ölümünün ardından Caroline, kraliyet ailesi içinde daha önemli bir rol üstlendi. Küçük kardeşi Prens Albert'in tahta geçmesiyle birlikte Caroline onu destekleyen ve yönetimin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayan önemli bir figür haline geldi. Kederinin ağırlığına rağmen yeni sorumluluklarını güç ve dirençle kucakladı. Bu yaz döneminde kraliyet ailesi içinde istikrar ve birliği korumak için yorulmadan çalıştı. Varlığı, ailesi ve Monaco halkı için her zaman bir teselli ve güç kaynağı olmuştur. Bu zorlu dönem boyunca Caroline, Monaco kraliyet ailesinin gelenek ve değerlerini korumaya olan bağlılığını gösterdi. Babasının hizmet ve prensliğe adanmışlık mirasını devam ettirerek onun anısını onurlandırdı. Karşılaştığı büyük baskılara rağmen Caroline, kraliyet ailesinin bir üyesi olarak görevlerinle kararlı kaldı. Monaco'yu temsil eden resmi etkinliklere ve angajmanlara
asalet ve duruşla katıldı. Ulusal kutlamalar ve Monaco Grand Prix'si gibi önemli sosyal toplantılardaki varlığı, monarşinin istikrarı ve sürekliliği konusunda halka güven verdi. Caroline'in bu dönemdeki liderliği hem ailesinin hem de Monaco halkının saygı ve hayranlığını kazandı ve bu hayranlık azalmadan hala devam ediyor. Ve böylece bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, beğen tuşuna tıklamayı, iletişim ayarını açmayı ve yorumlarınızla bu video ve Prenses Caroline hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda başka bir konuda buluşmak üzere, hoşça kalın.